Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere puf puf pastane usulü simit yapacağım. Kaşarlı simit, inanılmaz bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 paket de mayamızı ilave edelim. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da olur. Karıştıralım. Tezgahta bir 5 dakika bekletelim. Bakın ben hızlı çekim olarak kaydettim. 5 dakika, maksimum 10 dakika sonra bu şekilde mayamız hafif köpük kıvamını alsın. Yani köpük köpük olmuşsa tamamdır. Şimdi bir tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, güzelce karıştıralım ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu kabaca kaşığımızla toparlayalım. Ben bütün malzeme listesini de açıklama bölümüne gram olarak da yazacağım. Bilginiz olsun. Şöyle kaşıkla bir kabaca toparlıyorum. Ve 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı kullanacağım. Tereyağımız gram olarak da açıklama bölümüne yazacağım. Yaklaşık 70 gram diyebilirim. Tereyağımızı ilave edelim ve hamurumuzu seri bir şekilde yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım, yumuşak, çok zorlarsanız biraz elinize yapışan bir hamur. Ben bu yoğurma kısmını birazcık uzun tuttum bugün. Bakın, önce tereyağı iyice hamura böyle sıkarak yedirin. Daha sonra yumruklayarak bir toplam yoğurma süremiz 5 dakikayı bulsun. Daha az süre olmasın. Ne kadar güzel yoğurursanız simit poğaçamız o kadar puf puf güzel olacak. Hemen kıvamını gösteriyorum. Çok güzel, pürüzsüz, yumuşak bir hamurumuzu hazırladık. Kıyısını, köşesini toparlıyorum ve mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken simitlerimizi batırmak için 3 yemek kaşığı pekmez, üzüm veya dut pekmezi tavsiye ederim. 1 su bardağı da ılık suyu üzerine ilave edelim. Güzelce pekmezi suyla karıştırdığımızda çözülüyor. Onu çözelim. Bu simit poğaçalarımızı batıracağımız suyumuz. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da susamımız var. Onu da şöyle gösteriyorum. Hatta yarım su bardağından biraz fazla diyebilirim. Ve 200 gram kadar da kaşar peynirimizi kullanacağız. Onları da böyle ince uzun şerit halinde kesip hazırladım. Yaklaşık 1 saat sonra hamurumuzun mayası gelmişti. Şöyle bir havasını alıyorum ve elimi hafif una batırarak tam 12 adet beze alıyorum. Hamurun yumuşaklığına dikkatinizi çekerim. Son derece yumuşak, kolay şekil alabilen bir hamur. 12 adet bezeyi aldım, hazırladım. Şekil vermek için bir tane bezeyi tezgaha alalım. Elimizle basarak 10 santim çapında açalım. Tam üst kısmına bir dilim kaşar peyniri ilave edip bu şekilde katlayarak kapatalım. Lütfen buraya atlamayın. Yani rulo şeklinde yapmayın. Bu şekilde ekmek katlar gibi katlayın ki çok güzel bir sonuç alalım. Tekrar detaylı gösteriyorum, gözünüzden kaçmıştır diye. Elimle 10 santim olacak şekilde açtım. Bir dilim kaşar peynirini yerleştiriyorum. 2 kulağını uzatarak kaşar peynirine önce yapıştırıyorum ki peynir pişme esnasında dışına akmasın. Bütün katladıktan sonra alttaki dikiş bölümünü de elimizle sıkarak iyice kapatalım. Yani hiçbir tarafında açık bir bölge kalmasın. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu tarz tariflerde lütfen detaylara çok dikkat edin. Yani hamurun yoğrulması, tepsi mayası, katlaması, bunlar çok önemli detaylar. Bazen malzeme listesini okuyup tarifi yapıyorsunuz. O zaman tarifinizin tutması neredeyse mümkün değil. O yüzden her zaman tavsiyem, lütfen videoyu da izleyin. Malzeme listesinde tabii ki okuyun. Hepsinin şeklini verdikten sonra önce pekmezli suyumuza batıralım. Daha sonra da her tarafını susama bulayarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Bu arada hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, ben şu anda bu seslendirmeyi gece
3'te yapıyorum. O yüzden sesim biraz kısıktır. Korkmayın, hasta değilim. Sadece yorgunluktur. O yüzden belirtmek isterim. Çünkü fark ettim biraz sanki sesim kısık gibi çıkıyor. Ama her şey yolunda. Bütün poğaçaları aynı şekilde önce pekmezli suya, daha sonra susama bulayarak tepsiye diziyorum. 12 taneyi de hani bir tepsiye sığdırmaya çabaladım. Fırında 2 tepsi peş peşe vermeyin. Gayet de güzel sığdı. Verev şekilde 2 şerit dizdim. 2 tanesini de uç kısma ekleyerek bitirdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tepsi mayası için yarım saat dinlendirelim. Ben bu işlemi fırını bir 50 derecede 1-2 dakika ısıtıp kapattım. Fırının içinde yapıyorum. Daha güzel oluyor, hem de poğaçaların yüzeyi kurumuyor. Şöyle bir 20 dakika 25 dakika fırında mayasını aldı. Kenara aldım ve fırını açtım bu arada. 190 derece alt üst ayarda açtım. Fırınımız ısınırken poğaçalarımızın üzerine bir bıçak yardımıyla şöyle çok derin olmayacak şekilde çok ince birer çizik atalım. Pişme esnasında hani yer bulamazsa oradan güzel kabararak pişsin. Ve arıtılmış suyu da biliyorsunuz, bu benim püf noktam. Üzerine 2-3 defa elinizle serpiştirin ve pastane usulü kaşarlı simit poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. 190 derece alt üst ayarda 40-45 dakika pişmeye gönderdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, tam 45 dakika sonra çıktı. Hatta ben bunun tanıtımını Instagram'a vermiştim. O gün 200.000 story izlenme olmuştu. İnsanlar o kadar izleyicilerim merak etti ki bir an evvel tarif gelsin diye. Çok severek sizlere sunuyorum tarifi. İster buzluğa atın, ister çocukların beslenmesine, sahura çıkarın, iftara çorbanın yanına çıkarın. Tarifime güveniyorum. Lütfen deneyince bana yorum olarak bildirin. Ve bütün simit poğaçaları terlememesi için şöyle size göstere göstere bir tele aldım ve sunum için hazırladım. Çok güzel, böyle duruşu bile zaten anlıyorsunuzdur. Hemen gösterdim ve doku testine geçiyorum. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım, minicikti. Videonun başında görüyorsunuz, minicik bir silindirdi. Yumuşaklığına dikkatinizi çekerim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten abartmak amacıyla değil. Mükemmel bir yumuşaklık, mükemmel bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Garanti veriyorum, bu kadar lezzetlisi hiçbir pastanede yok. Yani bu kadar iddialı konuşuyorum. Doku testini şöyle bir yaptım. Biliyorsunuz ben bazı tariflerde detaylı doku testini çok severim. Hemen şöyle hızlı çekimle bir tane daha vermek istiyorum. Siz izlerken sorduğunuz bir soru vardı. Hangi aşamada buzluğa atalım? Poğaçanızı yapın. Soğuduktan sonra çok sıkı bir şekilde paketleyip buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarın. Taptaze olur. Kahvaltıya biraz ısıtıp servis ederseniz yemeğin de yanında yatın diyorum. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim. Hoşçakalın.